Merhaba sevgili çiçek dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elimde yumurta kabuğu var. Yumurta kabuğunun kalsiyum açısından oldukça zengin olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda yumurtayı besin olarak evlerimizde her gün belki de tükettiğimiz bir besin kaynağıdır. Kalsiyum ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin kaynağı. Aynı zamanda kabuklarını da hiçbir şekilde çöpe atmıyoruz. Bu kabukları biriktiriyoruz. Biriktirdikten sonra dış kabuğunu zaten yıkamış oluyoruz kullanmadan önce. İç kabuğunu da, kabuğun içini de, içindeki zarı mutlaka temizlememiz gerekiyor. Yıkama işlemini bir miktar su ve biraz sirke koyarak tamamen dezenfekte etmemiz gerekiyor ki zararlı mikroorganizmaları yok etmiş oluyoruz bu şekilde. Yumurtanın kabuğunun içinde bir tane zar olur. O zarı mutlaka temizlememiz gerekiyor. O zarı temizlemediğimiz takdirde ve bu şekilde yumurtayı kullandığımızda sinekler oluşabilir. Aynı zamanda kullandığımız topraklarda koku da olabilir. Ev içinde mutlaka sinekler de olur. O yüzden o sebepten içindeki zarı mutlaka güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Daha sonra yumurta kabuklarını kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra ise fırınlamamız gerekiyor. Bu şekilde ben biriktirdim bu kevgirimin içine. Şimdi blenderda bunları çekeceğiz. Un haline getireceğiz. Daha sonra kullanıma hazır olacaklar. Bu yumurta kabuklarını sadece kırarak, parçalayarak kullandığımızda kalsiyumun çözünürlüğü daha yavaş olur. O sebepten un haline getirirsek eğer toprağa karıştırdığımızda kalsiyumun çözünürlüğü artmış olacaktır. O sebepten minik minik parçalar halinde, toz haline gelinceye kadar yumurta kabuklarını blenderdan geçireceğiz. Evinizde kıyma makinesi bulunuyorsa kıyma makinesinden de geçirebilirsiniz. Kıyma makinesinden geçirdiğimizde daha güzel toz haline gelecektir. İşte bu şekilde parçaladığımızda eğer toprağı bu şekilde kullanırsak kalsiyum çözünürlüğü çok uzun zaman alacaktır ve bizim bitkimize hiçbir şekilde faydası olmayabilir. Bu sebepten bu yumurta kabuklarını mutlaka toz haline getirmemiz gerekiyor. Toprağa karıştırabiliriz blenderdan geçirdikten sonra ya da ilkbaharda mesela toprak karışımlarında, toprak değişimlerinde direkt toprağa kendi yaptığımız toprağın içine koyabiliriz bunları. Ya da üstünden yani toprak üstünden de bir çay kaşığıyla ilave yapabilirsiniz bitkilerinizin üzerine. Hepsini blenderın içine dolduruyorum. Ve şimdi blenderdan geçireceğiz. İçindeki zarı mutlaka temizlememiz gerekiyor canlar. Bu çok önemli. Bu zarı temizlemezsek dediğimiz gibi hem koku yapar hem sinek oluşumu olur. Yani ben toprağım çok kıymetli, çok kaliteli bir toprağım var. Fakat yine de toprağım sinekleniyor dediğinizde belki de bu şekilde iç zarını temizlemediğiniz yumurta kabukları atmış olabilirsiniz toprağınıza. Bu da bir dipnot olarak düşmüş olalım bunu. Şimdi hepsini dolduralım. Tek bir yumurta kabuğu bile olsa kesinlikle çöpe atmıyoruz. Bunları kullanmamız çok önemli. Blenderımızı takalım ve güzelce bunları parçalayalım. Toz haline, un haline getirelim. Evet, biraz toz çıktı. Evet, bu şekilde un haline geldi. Biraz daha birkaç tur daha atarak çevirmem gerekiyor. Bu kadar bırakacağım şimdilik. Daha önceden kıyma makinesinde geçirmiştim. Kıyma makinesine geçirdiğimizde daha güzel un gibi oluyor, toz haline alıyor. Bu şekilde daha sağlıklı kullanmamız. Menekşelerde özellikle çok büyük katkısı, çok büyük faydaları var. Diğer bütün bitkilerde de rahatlıkla bu un haline getirdiğimiz yumurta kabuklarını kullanabiliriz. Aynı zamanda haşlanmış yumurta suyunu da bitkilere rahatlıkla verebiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi tamamen un haline gelmiş durumda. Bunu
Kozmetikte de kullanıyorlar, peeling olarak da kullanıyorlar yumurta kabuklarını. Çünkü çok zengin, kalsiyum açısından oldukça zengin bir besin maddesidir. Yumurta kabukları haşladığımız yumurtaların suyunu kullanmak için ise tuzsuz olması gerekiyor. Tuzsuz haşladığınız yumurtaları kullanabilirsiniz. Bunu şimdi sirkeyle çözünürlüğünü sağlayacağız. 2 su bardağı sirkeyle 1 tatlı kaşığı yumurta tozunu kabın içine koyacağız ve 15 gün ya da 1 ay boyunca karıştırarak sirkeli suyun içinde yumurta tozunu çözünürlüğünü sağladıktan sonra bitkilerin yapraklarından besin olarak verebiliriz. Fıs şişesine koyarak besin olarak yapraktan da uygulama yapabiliriz. Aynı zamanda bu konsentratı sulama suyunun da 5 litre suya 1 yemek kaşığı bu konsentrattan uyguladıktan sonra sulama suyuna da ekleyerek uygulayabiliriz. Dediğimiz gibi 1 tatlı kaşığı bu konsentrattan 1 litrelik bir fıs şişesine koyarak da yapraklardan uygulayabiliriz ki kalsiyum açısından bitkimiz minerallerini alabilsin. Bu sirkem benim ev yapımı. Komşum vermişti sağ olsun. Ev yapımı sirke kullanabilirsiniz veya beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Elma sirkesi, üzüm sirkesi, herhangi bir sirke kullanılabilir. Sürekli karıştıracağız. Her gün bu şekilde karıştıracağız 1 ay boyunca. Karıştırdıktan sonra yumurtanın çözünürlüğü, kalsiyum açısından çözünürlüğü daha iyi olacaktır. Konsentrat olarak şu anda hazırlıyoruz. Bunu direkt bu şekilde kullanmamamız gerekiyor. Hem asiti kaçmış olacak, yani sirkenin asiti gitmiş olacak, hem de yumurta tozu sirkenin içinde çözünmüş olacak ve hazır kullanım haline gelecektir. Direkt bu şekilde kullanmamız sakıncalıdır. Bazen maya kürleri falan gösteriyorlar. Maya kürü ben hiç kullanmadım. Bir defa kullanmıştım menekşelerde, fakat menekşelerim öldü maalesef ki. Ya bir yerde yanlış yapmış olabilirim. Ne deniyorsanız deneyin, mutlaka birkaç bitkide deneyim yaptıktan sonra devamını uygulamanızı şiddetle öneriyorum ki bitkilerinize zarar vermeyelim. Deneme yanılma yöntemiyle bunları öğrenmiş ve tecrübe etmiş oluyoruz. Ya sadece bunu uygulayacaksınız ya da sadece maya kürü uygulayacaksınız. Her duyduğunuzu, her gördüğünüzü yani birebir ikisini birlikte kullanmamalıyız. Çünkü bitkinin neden zarar gördüğünü bilemeyebiliriz. Bu un halinde kullanmak, yumurta kabuklarını un haline getirerek kullanmak en doğru yöntemdir. Hiçbir zararı olmaz bu şekilde kullandığınızda. Toprak üstünden veya toprağın içine karıştırarak ya da sirkede çözünerek kullanabilirsiniz. Hatta yumurta kabuklarını belli bir süre su içinde tutarak da suyunu sulama suyuna katarak bitkilerimizi sulayabiliriz. Oldukça güzel, pamuk gibi un haline getirdiğimiz yumurta kabuklarını sizlerle paylaşmak istedim canlarım. Bu şekilde çok güzel oldu. Bugüne kadar yumurta kabuklarını çöpe atanlar pişmanlık duyabilirler. Fakat bundan sonra hiçbir yumurta kabuğunu, tek bir yumurta bile olsa çöpe atmayacaklarına inanıyorum ve sağlıklı bir şekilde bitkilerde kullanacaklarına inanıyorum canlarım. Hiçbir zararı yok. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok güzel oldu. Ben memnunum. Menekşelerimde kullanıyorum. Hem haşlanmış yumurta suyunu hem de bu şekilde un haline getirerek birçok bitkimde var. İlkbaharda sardunyalarımda ve diğer bitkilerimde de kullanmaya devam edeceğim bu un haline getirdiğim tozu. Bu konsentratı aynı zamanda bahçedeki bitkilerimizin diplerine de dökebiliriz. Sulandırarak 10 litrelik ya da 20 litrelik bidonlara hazırlayıp bahçedeki bitkilerimizin diplerine de rahatlıkla dökebiliriz. İlkbaharda yağmurların yağmasıyla birlikte salyangozlar çok fazla olur ve bitkilerimizi, özellikle bahçelerde sukulent yetiştirenler için salyangozlar kabusumuz olur, yerler bizim bitkilerimizi. Eğer ki bu konsentrattan diplerine dökersek, toprak diplerine, sulama sularına falan katarsak salyangozlar hiçbir şekilde bitkilerimize yaklaşmayacaktır. Hem doğal bir
zararlı kovucudur bu konsentrat, hem de mineraller ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Rahatlıkla kullanabilirsiniz canlarım. Su şişesiyle, sprey şişesiyle bitkilere, iç mekandaki bitkilere fısfısladığımızda da sinekler gelmeyecektir. Fakat yumurtanın kabuklarını çok güzel dezenfekte etmemiz gerekiyor. İçindeki zarı mutlaka yıkayıp temizlememiz gerekiyor. Yumurtaları kırıyoruz. Dış kabuklarını güzelce yıkamamız gerekiyor. Zararlı mikroorganizmaları yok etmek için. Daha sonra iç kabuklarını temizledikten sonra rahatlıkla kabukları kullanabiliriz. Varsa sorularınız bu konuyla ilgili mutlaka yorumlara bırakabilirsiniz canlarım. Kullanıyor musunuz? Sizler ne şekilde kullanıyorsunuz? Yorumlardan herkes faydalanabiliyor. Katkı dolu yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı baştan sona kadar izlerseniz içeriğinde olan detayları atlamamış olursunuz. Videoları izledikten sonra yorum yapmanızı rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler.